Merhaba arkadaşlar, Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ işi olarak yapmış olduğum bu güzel paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Daha önceden tığ iğne yardımı ile de yapmıştım arkadaşlarım buna benzer bir çalışmayı. Şimdi de bu şekilde tığ seven arkadaşlarım için yapmak istedim ve sizlerle paylaşmak istedim. Evet, 3 tane renk kullandım. Kalın bir halı kaydırmaz ve şöyle 3 milim tığ kullandım arkadaşlarım. Ve bir de ayrıca makasa ihtiyacımız olacak modelimizi yaparken. Şimdi iplerimiz şu şekilde, evde arta kalan iplerinizi de rahatlıkla değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Buraya arkadaşlarım şimdi renklerin geçişlerini siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Dilediğiniz rengi de kullanabilirsiniz. Ben hemen bu ipimle başlamak istiyorum. Şöyle kenarından başlayacağız. Tığ numarası bu arada önemli değil. Önemli olan bu deliklerden rahat geçmesi. Şimdi ilk başlarken şöyle 1, 2, 3, 4, 5. 5. yere geldik. Kenarını da çevirerek gittim gördüğünüz gibi arkadaşlarım. O yüzden 5. yere gittik. 5. yerden giriş yapıyorum. Şu şekilde ve buraya bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum. Hemen bir ileriye doğru gittim. Bir zincir çektim. Tekrar bir ileriye. Bu şekilde kenarını önce çeviriyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Köşeye geldiğimde şöyle tuttum. 2 zincir çektim arkadaşlar. Ve ilk yerden giriş yapıyorum. Buranın büyüklüğünü, yani karelerinizin büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız o kadar ilerlememiz gerekiyor. Ben 10 yaptım arkadaşlar. Dolayısıyla birinciyi yapmış oldum. Bu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane bu şekilde çevirdikten sonra hemen bakın şöyle geri dönüyorum. Ters sık iğne tekniği ile bu yapmış olduğum yerlerin üzerlerinden geçiyorum. Buralara birer tane atlıyorum arkadaşlar şöyle. Bir atlayıp diğerinden alarak kenar kısmını tamamlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir açıklık oluşuyor. Bu açıklığı kapatmak için de hemen şöyle geliyorum buradan. Sonra tekrar bir daha geri dönüyorum arkadaşlarım. Şu şekilde. Sadece bu açıklığı kapatmak amaçlı. Evet, gördüğünüz gibi kapandı. Şimdi devam ediyorum yine. Buraları, bu kenarı bir tane şöyle içerisinden alıyorum. Bir tane üzerinden alıyorum. Bir içinden bir üstünden. Burası sıkı olsun arkadaşlar. Buradaki gibi değil. Biraz daha kapatsın diye bu şekilde sıkı yapmamız gerekiyor. Ve şimdi bakın geldim sona. Buradan giriş yapıyorum tekrar. İpimi bu şekilde bakın böyle alttan çıkarttım. Bir miktar yükseldim şimdi. Arada bir sırayı boş geçiyorum. Diğerine atlıyorum. İpim altta arkadaşlar bakın. Hemen alttan aldım bu şekilde. Ve bununla bu şekilde birleştiriyorum. Bu ipimiz altta olarak yaptığımız bir model oldu arkadaşlar. Şimdi bu köşedeki yerime gidiyorum. Aynı şekilde oradan da bu şekilde aldım. Ve içerisinden geçiriyorum. Ve şimdi bir tane ilerliyorum bu tarafa. İçerisinden geçirdim. Diğer delikleri doldurmaya başlıyorum. Bakın yükseldim. Bunu fazla kastırmayın arkadaşlar. Halı kaydırmazımız bükülmesin. Hemen birinciyi yaptım. Geçiyorum. Yukarıdaki ikinci deliğimden giriş yapıyorum. Yanındaki yerden. Ve üçüncü delikten de giriş yapıp bu şekilde alıyorum. Şimdi aşağıya gidiyoruz tekrar. Bakın şöyle
Hiç delik atlamadım arkadaşlar. Bütün hepsini birer tane yaptım. Hemen bir alta daha gidiyorum. Aynı şekilde ve hemen yana geçip tekli olanı da yapıyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. 10 tane, yani şu alttaki yerimiz bitene kadar bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Evet, bu şekilde tamamladım. Hemen burayı da böyle kapatıyorum ve böyle bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Şimdi burada bir tane zincir çekip bu ipimi kesiyorum artık. Arkadan arkadaşlarım, bakın arkası da bu şekilde gözüküyor. Şimdi arkadan bu ipimi içe doğru çekerek görünmesine engel oluyorum. Fazlasını da keselim. Şimdi hangi renk istiyorsak diğer iki sırayı, onu da bir miktar göstermek istiyorum sizlere. Şu şekilde arkadaşlarım tuttum. 1 2 3 4. Dördüncü burası. Hemen buradan kenardan giriş yapıyorum. Aynı ilkinde yaptığımız gibi. Buraya sık iğne ile bağladıktan sonra bir zincir çektim ve buradan yine bir zincirli sık iğnelerimizi yaparak devam ediyoruz. Son yere geldiğimizde bakın, burayla ayrık ayrık durmasın diye burayla şöyle kaydırma yöntemiyle bağlıyorum ve bir tane zincir çektim düzgün dursun diye. Sonra her birinden alarak ilk başladığımız yere devam ediyorum. Son yere geldim. Bakın bu şekilde içinden çıkardım. Yine aynı şekilde arkadaşlarım, buradan giriş yapıyorum ilk delikten. Bu şekilde kaydırma yöntemiyle bağladım. Şimdi yine uzatıyorum ve buraya geçiyorum. Sonra da alttaki yerime giriş yapıyorum. Oradan çıkartıyorum bu şekilde ve bir tane, bakın şöyle hemen yakından göstereyim. Şuradan giriş yaptım ve çekiyorum. Burayı böylelikle tamamlamış oluyoruz. Bir diğer sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi burayı tamamladım. Hemen bir yana geçiyorum. Bu şekilde ve aşağıya doğru yine şöyle alıyorum arkadaşlar. Buradan yine bir yana geçiyorum. Burada bu kenarı yapmıyoruz şu anda. Birazdan yapacağız. Hemen döndüm.
Buradan 10 tane ilerleyeceğim yine arkadaşlarım. Şöyle başlayalım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 8. oluyor. Bir daha gidip geleceğiz ve tamamlayacağız. Şöyle bir de geri döneceğim ve tamamlamış olacağım arkadaşlar. Tamamladıktan sonra buradan alıyorum bu şekilde ve geri dönüyorum. Geri arkasını çeviriyorum. Bu kenarı da bu şekilde yapacağız. Buradan devam ediyorum. Her birinin içerisinden bir tane alarak bu şekilde bu kenar kısmını bağlıyorum. Burada ayrık durmasın diye yine buradan giriş yapıyorum ve ters sık iğne tekniğini kullanarak yine arkadan yapabiliriz. Şöyle çevirip birini atlayıp diğerinden alıp burayı kapatıyoruz. Bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Gayet de hoş ve güzel duruyor bence. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, bugünlük de kanalımdan bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.